WordPress geliştiricileri için çok güzel bir eklenti buldum. Ben de bu eklentiyi kullanmıyordum. Karşıma çıktı. Baktım, test ettim. Gayet güzel ve bundan sonraki projelerimde muhakkak bu eklentiyi kullanacağım. Kullanıcı rolleri arasında çok rahat bir şekilde geçiş yapabilmek, kullanıcı rollerinin yetkilerini açabilmek, kısıtlayabilmek, sayfadan çıkmadan yapabilmek, bunları ciddi anlamda size zaman kazandırabilecek. Kullanıcı rollerinde sayfanızın nasıl göründüğünü, nelere izin verdiğinizi de test etmiş olabileceksiniz. Aslında bu eklentiyi iki aşamada inceleyebiliriz. Birinci aşama kullanıcı roller arasında geçişleri çok hızlı bir şekilde yapmak. İkinci aşama ise kullanıcı rollerindeki yetkileri kaldırmak. Burada şunu demek istiyorum aslında. Anladığım kadarıyla eklentiden, tabii ki çözebildiğim kadarıyla, WordPress kontrol panelinizdeki menülerini göstermek isteyebilirsiniz, göstermek istemezsiniz. Bazı bölümleri kaldırabiliyorsunuz ama bu biraz WordPress'te biraz ileri seviyede olmanız lazım. Çünkü kodlar biraz farklı. Orada anlamanız lazım. Hangi kodun neye yaradığını bilmeniz lazım ki kaldırıp ya da ekleyebilirsiniz. Ayrıca kullanıcı rolleri ekleyebiliyorsunuz. İşte bayağı bir özelliği var. Yetkileri kopyalayabiliyorsunuz falan. Bu eklenti bazı üçüncü parti eklentilerle de entegre çalışabiliyor arkadaşlar. Onun sayfasında zaten yazmış. Gösteririz, onu da birazdan göstereceğim. Çünkü oradaki eklentilerde kullanıcı rolleri, farklı kullanıcı rolleri olabiliyor. Bunları işte mesela özelleştirme imkanınız da olabilecek. Gayet güzel bir eklenti. Neyse, lafı çok uzatmayacağım. Ben testini yaptım, bir bakalım. Ondan sonra da kurulumunu falan yapalım. Bayağı bir işimiz var çünkü. Hadi geçelim. İncelediğim eklenti bu arkadaşlar. Geliştiricinin WordPress sayfası burası tabii ki. Bu sayfanın linkleri de videonun açıklamalar kısmında olacak. Burada eklentinin entegre olduğu eklentilerinde isimlerini yazmışlar. İşte incelemelerini falan yazmışlar arkadaşlar. Belki kullandığınız eklenti falan da vardır. Lütfen bu sayfaya girin. Geliştiricinin WordPress sayfasına girin. Yazılanları bir bakın. Bayağı bir bilgi var gene. Çünkü GitHub'da da belgeleri ve dosyaları var. Değişik bir eklenti çünkü. Dediğim gibi WordPress geliştiricileri bence bu eklentiyi kullanacaklar. Bayağı da hoşlarına gidecek. Benim gayet hoşuma gitti çünkü. Türkçesi de yöneticiyi şu şekilde görüntüle demiş ama dediğim gibi kullanıcı rollerini, hangi kullanıcı rolünü görmek istiyorsanız ona hemen bir tıkla geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Eskiden ne yapıyorduk? Çıkıyorduk işte başka bir isimle giriyorduk, tekrar sayfada bilmem ne göster o bu filan derken çok vakit alıyordu. Bu şekilde bayağı hızlı hareket edeceğiz. Normalde bu eklentiye benzer eklentiler muhakkak vardır. İkinci aşamada ise yetkilendirme olayları gayet güzel. Lafı uzatmıyorum, hemen uyarımızı yapalım. Hatta şöyle yapalım. Ben test yaptım. Test sayfamızda hemen bir bakalım, test sitemizde. Bu şekilde kurduktan sonra sol taraf, sağ tarafta arkadaşlar bakın görüntüle diyor. Orada tabii ki çeşitli kullanıcı rollerim var. Müşteri, mağaza yöneticisi, yazar falan. Bakın şimdi yönetici şeklinde sayfama bakabiliyorum. Görebiliyorum şu an. Bakın yönetici olarak yazıyor. Bir de mesela editör olarak. Editörüm var. Bir blog sayfasıyım. Bakın kontrol paneliniz otomatikman kısıtlanıyor zaten. Yani bazı şeyleri göremiyor editör. Ya da işte neye bakalım? Müşteri diyelim mesela. Müşteriler kontrol paneline ulaşabiliyor mu dediğimde bakıyorum ve kontrol panelinden çıkarıyor arkadaşlar. Yalnızca sayfa, yani sitenizin ön yüzüne ulaşabiliyor. Yetkilendirme olaylarını kontrol bu şekilde görmek, gayet hızlı görmek çok güzel bir şey arkadaşlar. Bakın mağaza yöneticisiyim. Olduğu gibi kontrol paneli kısıtlanıyor. İkinci aşamada yetkilendirmede mesela bunları iyice de kısabilirsiniz ya da açabilirsiniz. Yani mağaza yöneticisi işte neleri görebilir, neleri görmesin, işte nelere müdahale edebilsin. Bunu şey olarak düşünün. Site yapıyorsunuz ve WordPress sitesi yaptınız müşterinize teslim ettiniz ama bir hizmet anlaşması yaptınız mesela. Müşteriniz sayfaya girdiği zaman belli kısımları görmesin ya da kurcalamasın, oraları bozmasın diye düşünüyorsanız bunları kısıtlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yalnızca işte ne yapacaksa, yazıysa yazı kısmına ürün ekleyecekse falan o alanları açıp diğer alanları kapatabilirsiniz. Gayet güzel ama bu biraz ileri seviyede olanlar için tabii ki bu. Uyarımızı yapalım, ondan sonra da hemen kurulumlara geçelim arkadaşlar. Eklenti kurulumunu test olarak kullandığım e-ticaret sayfamda yapacağım arkadaşlar. Şu an lokal hostta çalışıyorum ama internette de aktif bir sitede de yapabilirsiniz tabii. Her zaman diyorum, lokal hostta çalışmak iyidir. En azından bir hata olduğu zaman aktif sitenizi bozmazsınız. Hemen kontrol paneline geldim ve eklentinin kurulumuna geçiyorum arkadaşlar. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentinin ismini yapıştırdım ve aratıyorum. Eklenti, evet, kuracağımız eklenti. Şu an aslında çok da böyle eski bir eklenti değil. 9000'in üstünde bir etkin kurulum var. 47 5 yıldız almış.
6.7 yani şu anki son sürümle uyumlu. Kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik. Sağ üstte bakın geldi bu şekilde. Şimdi eklentinin Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim. Ona geçelim. Ondan sonra da artık bir ayarlarına, menülerine bir bakalım. Kontrol panelindeyim. Hemen Loco Translate'i bulalım ve eklentimizin Türkçe dil dosyasını yükleyelim. Eklentiler kısmına geliyorum. Son değiştirilme diyeyim. Evet, hemen kurduğumuz eklenti burada. Burada arkadaşlar şunu fark ettim. Şimdi bakın burada bir olay var. Onu göstereyim size. Normal şekilde kalıp oluştur dediğim kalıp oluşturacağım şimdi. Bakın bunu göstereyim tabii ki bir bilginiz olsun hem. Tamam, kalıp oluşturduk. Yeni dil diyorum. Türkçe seçtim. Loco klasörü üzerinde olsun. Çeviriye başla diyorum. Bakın 7 tane dizge buldum. Aslında burada bir hata var. Hata var derken normalde bu şekilde yaptığınız zaman benim şu an yükleyeceğim çeviri dosyası kadar olmayacak. Çeviri dosyasını ben farklı bir şekilde çevirdim, buldum. Öyle diyeyim. Buldum derken İngilizce dil dosyasını buldum, onu çevirdim filan işte. Onları bulmanız lazım ama bu şekilde yaparsanız karşılaşacağınız durum bu olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi Po yükle diyorum. Yine Loco klasörü üzerinde olsun. Çeviri dosyamı alıyorum. Hemen şuraya koyalım. Yükle diyorum. Bakın. 182 tane dizgi. 7 taneden 182'ye kadar geldi. Hemen gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi Türkçeleşti arkadaşlar. Türkçeleştirme şekli de bu. Bu eklentinin çeviri dosyasını gene internet sistemden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok cüzi bir fiyatlara zaten veriyorum. Hem de alırsanız da bana destek olmuş oluyorsunuz. Diyorum internet sistemi zaten biliyorsunuz, linkleri falan var. Ulaşabilirsiniz. Çeviri dosyasını yükledik, artık eklentinin ayarlar kısmına bir geçelim. Eklentimizin ayarlarına bir bakalım şimdi. Bir menüsüne falan işte ne yapıyor, ne ediyor, onlara bir bakalım. Kontrol panelindeyim. Sağ tarafta bakın bir tane böyle göz işareti var. Buraya geliyor zaten. Şimdi bilgi demiş. Bilgi de burada zaten Türkçe yazıyor arkadaşlar. Eklentiyi beğenirsiniz falan ben yazacağım gerçi. Şu videolar bitsin. Ondan sonra bir 5 yıldız vereceğim ben de. Gayet hak ediyor yani. Ayarlar kısmı. Burada çeşitli ayarlar var. Bunları test edebilirsiniz arkadaşlar. Yani hangisi işinize geliyorsa görünüm olarak işte ne yapmasını istediğiniz falan o şekilde bakabilirsiniz. Yani onda herhangi bir sıkıntı yok. Bakın göz atma modu. Zaten soru işaretlerine basın. Türkçesi de çıkıyor. Eklentinin bir ama şu olayı çok. Kaçırdığınız zaman böyle mouse'u direkt kapanıyor. Böyle. Soru işaretlerine geldiğinizde altında Türkçe yazıyor. Konum varsayılan demiş. Varsayılan olarak burada, isterseniz de bunu değiştirebilip şöyle hesabım şeklini aldığınızda bakın nereye gelecek? Bu şekilde burada çıkıyor bu sefer görüntülü. Hemen normal şekline getireyim. Varsayılını alalım. Ön uçta gizli, özelleştiricide Ajax kullanıcı araması. Yani çok böyle kullanıcınız varsa bunu açabilirsiniz. Burada arama yapıyor o zaman arkadaşlar. Arama kutusu değişiyor arkadaşlar. Bakın şimdi Ajax kullanıcısı araması. Hemen onu seçeyim. Onu da göstereyim hem. Bakın kullanıcılar buradan İşte ID'ye göre, kullanıcı adı, e-postaya göre falan bulabiliyorsunuz kullanıcıyı. Onu da kapatalım. Şimdi bu şekilde tabii ki rollerde yani kullanıcı 17 tane kullanıcı var. Benim oluşturduğum kullanıcılar. İşte 3 tane editör, katılımcı var, abone var, müşteri var, mağaza yöneticisi, işte çevirici bilmem ne falan. Hatta en çok belki de kullanacağınız bakın site ziyaretçisi. Şuna bastığınız zaman bakın şimdi site ziyaretçisinin gözünden yani ana sayfa nasıl gözüküyor onu görebiliyorsunuz bu şekilde. Eskiden işte logout yani çıkış yap yoksa işte ona bakıyorduk bilmem ne tekrar giriş yapıyorduk falan bayağı uzatıyordu işimiz. Şimdi yönetici kısmına geliyorum. Güzel bir şekilde yazıyor. Yönetici olarak görüntüleme yani olarak görüntüleme rol yönetici olarak gösteriyor. İşte müşteri tarafı az önce de göstermiştim işte. O şekilde buradan geçişler yapabilirsiniz. Sitede kullanılan diller işte İngilizce mi Türkçe. Burada da bakın birçok dil kullanıyorsanız mesela bir tıkla hemen değiştirebiliyorsunuz. Mesela İngilizce'ye geçelim. Bakın İngilizce'ye geçti. Hangi dilde mesela kullanıyorsanız bu şekilde değiştirebilirsiniz. Yetenekler kısmı aslında önemli bir kısım. Burada yeteneklerde arkadaşlar bakın işte biraz ileri derece bunların ne işe yaradığını bilmeniz lazım. Çünkü bu kontrol panelinde ve eklediğiniz eklentilerle alakalı bir şey arkadaşlar. O yüzden dedim ya ikinci aşamada mesela hangi eklentilerin gösterilmesi ya da hangi kullanıcılarda nelerin görmesini istiyorsunuz, nelerin yapmasını istiyorsunuz. Buradan kaldırıp göz işareti olanlar mesela seçili olanlar bu hatta şu an varsayılan diyor. Bunları ayarlayabiliyorsunuz ama bu dediğim gibi biraz riskli bir olay. Yedeğinizi falan oluşturun. Çünkü burada yapacağınız değişiklikler komple sitenizin ayarlarıyla alakalı bir şey bir yerde bozabilirsiniz de. Onu söyleyeyim yani. Zaten geliştirici bunun uyarısını da yapıyor. Ona bakacağız. İkinci bir aşamada bakacağız zaten. Başka da işte roller burada gözüküyor. Kullanıcılar falan demiş. Şimdi şurada ayarlar kısmında arkadaşlar bakın şu ikinci aşamayla alakalı olan modüller dediğimiz olay bakın. Rol varsayılanları etkinleştirir.
etkinleştir, rol yöneticisini etkinleştirin diye 2 tane seçenek var. Bunları seçeceğim arkadaşlar. Bakın onu seçtim. Direkt olarak burada bir tane menü açıldı. Rol varsayılanları diye. İşte bakın yeni kullanıcılar otomatik olarak varsayılan işte yeteneklerde mesela o imkanları veriyorsunuz bilmem ne falan. Yani bu biraz daha detaylı buralar. Meta senkronizasyonu bilmem ne falan demiş. Bakın meta anahtar bilmem. Yani buralara bir şeyler ekleniyor. İleri seviyede bilmeniz lazım bunu biraz. Yoksa bilmediğiniz şeyi eklemeyin arkadaşlar. Dediğim gibi güvenlik açığına bile sebep olma ihtimaliniz olabilir. O yüzden yapmayın. Bilginiz varsa tabii ki ama lokalde falan çalışın, bir kurcalayın bence bu eklentiyi. Kullanıcılığa varsayılan uygulama demiş. Bakın. Burada kullanıcıları seçebiliyorsunuz. Kullanıcıların rollerini değiştirebiliyorsunuz. İzinlerinin yetkilerini değiştirebiliyorsunuz. Bayağı bir özellik var. Bir de şunu açacaktık. Rol yöneticisini etkinleştirelim. Burada da bakın gene bir menü geldi. Rol yöneticisi. Türkçe olması güzel. Bayağı böyle işe yarıyor. Yalnız ben burada bir hata mı diyeyim artık bir bug var herhalde. Bir şey var. Onu çözemedim ben. Burada bir kullanıcı rolü oluşturuyorum. Yeni sıfırdan bir şey oluşturuyorum ama kaldırmak istediğimde kaldıramadım. Ya ben bir yerde bir şeyi atlıyorum. Yapamadım onu herhalde. Ya da burada bir hata var. Onu çözemedim. Gerçi destek sayfasına girdim falan baktım ettim ama bununla ilgili de yani evet ekleyebilirsin diyor. Rol ekleyebilirsin, kaldırabilirsin diyor. Ben bir türlü onu çözemedim. Olmadı nedense. Görünümleri birleştiren şunu atladık herhalde. Görünümleri birleştirin demiş. Buna bastığınızda bakın nelerin neyle birleşmesini istiyorsanız seçenek, yetenekler bakın işaretlediğinizde mesela birleştiriyor arkadaşlar bunda. Şu an ihtiyacımız yok ona zaten. Varsayılanı sıfırladığınızda direkt olarak ilk kurulum şeyine geliyor. Aslında ayar falan yok yani. Bunda da böyle bir şey yok. Ayar yapabileceğiniz işte dediğim gibi gösterdim bazı şeyleri. Kullanabileceğiniz seçenekler var. Yani o seçenekleri işte dediğim gibi test etmeniz lazım ama ve kesinlikle diyorum arkadaşlar. Bakın sitenizin yedeğini almadan kesinlikle bunu kurcalamayın. Yani bununla oynamayın. Geri dönüşü olmayan bozukluklar yapabilirsiniz. O yüzden site yedeklerinizi alın. Yapabiliyorsanız da lokalde çalışabiliyorsanız lokalde ilk önce testlerinizi yapın. Ondan sonra işte canlıya falan denersiniz edersiniz diye düşünün. Öyle yapın yani bana sorarsanız. Ben öyle yaparım yani. Çünkü ben de lokalde denedim, test ettim falan. Öyle çözebildim. Şimdi canlı sistemde de mesela icabında bunu kuracağım. Ona göre ayar yapacağım. Ayarlar kısmı bu. Şimdi ne yapalım? Geçişleri bir göstereyim size. Ondan sonra o ikinci aşamadaki yetenekler kısmına bir geçelim. Kullanıcı rollerini testine geçmeden önce bir kullanıcılara bir bakalım. Tüm kullanıcılar, sitemizde ne kadar kullanıcı var? 17 tane kullanıcı varmış. Bir tane yönetici, işte diğerleri de böyle bölünmüş. Şimdi bizde 3 tane kullanıcı, yani bir yönetici, bir tane mağaza yöneticisi test yapacağımız, bir de müşteri. 3 tane kullanıcı arasında bir test yapacağız. Hemen eklentiye geliyorum. Şöyle başlangıça gelelim ilk önce. Yönetici rolünde şimdi mağaza yöneticisinde bir bakalım. Mağaza yöneticisine bakın, bir tıkla geçtim. Bu şekilde kontrol panelim kısıtlandı zaten. Yani burada ulaşabileceğim yerler var. Nerelere ulaşıyorsam onları gösteriyor. Bunu şimdi nasıl test ederiz? Diğer ekranımda e-ticaret sayfamızın özel sayfasını sekmede açtım bunu tabii ki. Şimdi oraya bir giriş yapacağım. Hemen oraya bir geçelim. Mağaza yöneticimiz. Giriş yap diyorum. Oturumu açalım. Bir hesabımıza bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kullanabileceğim kısımlar. Diğer sayfamıza geçelim hemen. Aynı bu şekilde bakın. Kullanıcı kısmında değiştirdiğimde, mağaza yöneticisine geçtiğimde bu şekilde. Mağaza yöneticisi sayfaya girdiğinde ise gene bakın bu şekilde aynısı. Tekrar bir giriş çıkış yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Şimdi müşteri olarak bir de bakalım. Hemen buradan bir çıkış yapacağım şimdi. İlk önce giriş yapalım. Mağaza müşterisi olarak sayfaya giriş yaptım. Bakın şimdi burası bizim kontrol hesabımızın sayfası. Kontrol paneline ulaşamıyoruz zaten bakın. O yetkimiz yok. Yalnızca sayfada hesabın kısmına girebiliyoruz. Şimdi şeyde bakalım. Yönetici olarak burada değiştirelim. Müşteri olarak gelsin. Hatta ismi Betsy'ydi. Betsy olarak şöyle bir seçelim bakalım. Kontrol panelinden çıkaracak bizi arkadaşlar şimdi bakın. Gördüğünüz gibi kontrol panelinden çıkardı. Müşteri gibi gösteriyor bize. Şu an müşterinin gözüyle sayfamızı görebiliyoruz. Burada testlerinizi yapabilirsiniz. İşte sayfa nasıl gözüküyor? İşte paylaştığınız ya da oluşturduğunuz şeyler nasıl gözüküyor? Bunları görmek için birebir ideal arkadaşlar. 10 numara yapılmış. Tekrar yönetici pozisyonuna geleceğim. Bir tıkla istediğiniz rollere ulaşabiliyorsunuz. Bu kadar rahat ve kolay arkadaşlar. O yüzden WordPress geliştiricileri için bence çok birebir kullanılabilecek bir program bana sorarsanız. Gayet de güzel. Ve diğer eklentilerle, işte entegre olan eklentilerle de onların kurulumuyla gelen rolleri de burada düzenleme imkanınız da olabiliyormuş. Geliştiricinin sayfasında yazıyor bu. Bizde tabii ki öyle bir eklenti yok şu an kurulu ama onu da bir test etmek lazım, bakmak lazım. Yeteneklere geçelim. Yeteneklerde aslında burada can alıcı nokta burası, bu eklentide. Yeteneklerde mesela kısıtlama olayına bir geçelim. Yani neleri açabiliriz, neleri gösterelim, neleri göstermeyelim, onu yapalım arkadaşlar.
Rol yeteneklerinde şöyle yetenekler geldim. Rol yöneticisi mesela mağaza yöneticisinde rol yeteneklerinde bir şeyler yapacağız. Değiştirelim ona bakalım şimdi. Mağaza yöneticisi diyorum. Bakın burada zaten direkt otomatikman değişti. Burada da varsayılan olarak mesela mağaza yöneticisinin neleri görebildiği, bakın neleri yetenekleri var, neleri göremediğini şu şekilde seçtiğinizde bakın bunları mesela göremiyor, edemiyor. Şimdi biz kısıtlama yapalım. Orada görebildiği yetenekler, mesela yapabildiği yetenekler falan öyle düşünün. Şimdi diğer monitörümde mağaza yöneticisi olarak girdim. Kontrol panelini görüyorsunuz. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Böyle bir kontrol paneli var. Burada şimdi mesela ne var, ne eksik? Eklentiler mesela var mı? Ya da görünüm, eklentiler. Tema ile ilgili şu görünüm mesela tema ile ilgili bir şey kaldıralım. Yani görünümle tema ile ilgili şeylere yeteneği olmasın arkadaşlar. Hemen normal monitörüme geliyorum. Burada şimdi tema ile ilgili dediğim gibi burada bulmanız lazım ama biraz ileri derecede olmanız lazım. Edit tema opsiyon diyelim açıkmış mesela. Şunu bir kaldıralım. Ondan sonra kaldırdıktan sonra rol kaydet diyorum. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Görünüm duruyor. Bir daha yenileyelim bakalım. Bakın görünüm gitti bu şekilde. Tekrar birinci monitörüme geçtim. Açtım. Bir daha kaydet diyorum. Geldim yine ikinci monitörümdeyim. Mağaza yöneticisi kısmı yani burası. Yenile diyorum sayfayı. Görünüm geldi. Temalar geldi. Şimdi burada işte bilmeniz gereken hangi eklentinin ya da hangi kontrol panelinde olanların kodlarını bilmeniz lazım. Örnek olarak vereyim. Mesela plugins mesela diyelim plugin var mı? Upload. Mesela dosya yüklemeyi kaldırtabiliyorsunuz icabında. Ya da başka ne varmış? Gerçi eklentiler yoktu. Bir de bakamadıkları mesela. Evet pluginler mesela. Plugin dediğimde bunları açtığınızda bakın 4 kaç tane? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Eklentileri aktif etme, deaktif etme, etkisizleştirme yani silme, yükleme, kurma filan bilmem ne, güncelleme. Bakın bunların hepsini açacağım ben şimdi. Bakayım ne yapacak. Mağaza yöneticisinde çünkü bu özellik yok arkadaşlar. Şimdi şu işareti görüyorsunuz değil mi? Bakın mağaza yöneticisinde olmayan özellikler bunlar. Bunu kaydedeceğim. Tekrar diğer monitörüme geçiyorum. Bunu yenileyelim. Bakın eklentiler kısmı yok burada kontrol panelinde. Eklentiler kısmı geldi bakın. Videonun başında da söylemiştim ya şey olarak düşünmeyin sırf. Bir site yapıyorsunuz, müşterinize yapıyorsunuz. Bazı kısımları mesela kaldırabilirsiniz burada. Yani gözükmez. Nasıl gözükmez? Kullanabileceği alanları yetkisini verirsiniz arkadaşlar. Yönetici olarak değil ama gene site sahibi olarak girecek ama kullanacağı alanlar kısıtlı olur arkadaşlar. Böylece sayfayı siteyi de bozmaz. Bozmayabilir. Yani en büyük sıkıntılardan biri o biliyorsunuz. Bazı kısımları verebilirsiniz. Bazı kısımlar açılır, açılmaz, kapatırsınız. Bu şekilde. Onu direkt tekrar kaldıracağım şimdi eklentileri. Hiç mağaza yöneticisi bunlarla işi olmasın arkadaşlar. Kaydet diyorum. Bu şekilde yetkilendirmeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıyetten bakalım şimdi bir de şöyle bir şey var. Bakın rol ekle veya düzenle. Şimdi varsayılan olarak ya da hangi şeyde ne diyeyim size rolde yeteneklerini vermek istiyorsanız böyle bir kullanıcı rolü oluşturmak istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Varsayılan mı olsun ondan sonra İşte ne bileyim yönetici mi olsun bakın yönetici şeklinde müşteri olur ya da farklı bir rol oluşturursunuz. Yani dediğim gibi farklı bir rol oluşturacaksınız. Ondan sonra özel yetenek ekle demiş. Özel yetenekte burada işte arkadaşlar ben de çok fazla bilmediğim için çok fazla burayı kurcalayamadım. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Özel yetenek eklemede işte kodlarla biraz içli dışlı olmanız lazım. Biraz içli dışlı olduğunuzda buraya bir şeyler ekletebilirsiniz. Ama bu da kullandığınız eklentilerle ilgili bilmeniz lazım. Ne kurduysanız mesela o eklentinin kodlarıyla bilmeniz lazım. Rol kaydet. Yeni rol dediğinizde bakın şimdi yeni rol adı, yeni özel yetenek ekle. Bunu varsayılan güncel görünüm diyeyim. Güncel görünüm oymuş. Güncel görünümde olmayanlar bunlarmış. Bakın VCF Edit Contact Form. Bu kurduğunuz eklentilerin işte dediğim gibi onlarla alakalı bir şey arkadaşlar. Bunları bilmeniz lazım. Ama bu şekilde de yeni rol falan ekleyebiliyorsunuz. Başka da söylenecek ne var? Başka da bir şey yok. Biraz kurcalamanız lazım eklenti. Ben biraz detaylı anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Anladığım kadarıyla çok fazla bir kaynak yok. Yalnızca geliştiricinin sayfasındaki bilgilerden falan biraz yola çık. Eklentiyi inceledik hep birlikte. Ben de elimden geldiğince inceleyebildim arkadaşlar. Yani çok fazla kaynak yok. O yüzden de geliştiricinin GitHub'da işte yazdığı yazılar Türkçe çevirdim işte WordPress geliştirici sayfasından falan böyle çevirerek test ederek yapabildiğim kadar inceleyebildiğim kadar inceledim. Siz de lokalde eğer özellikle de lokalde yapabilirsiniz bu incelemelerinizi. Belki daha fazla farklı şeyler de çıkarabilirsiniz. Ama genel itibariyle eklentiyi bu şekilde kullanabiliriz. WordPress geliştiricileri için özellikle birebir bir eklenti bana sorarsanız kullanılır mı? Ben kullanacağım. Bundan sonraki testlerimde, projelerimde muhakkak kullanırım en azından. Güzel bir eklenti. Ücretsiz sonuçta. Ücretsiz
ücretsiz bir eklenti. İnşallah umarım faydalı bir eklenti olmuştur. Sizlerin de kullanabileceği, faydalanabileceği bir eklenti incelemesi olmuştur diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni atın arkadaşlar. Yorumda yazabilirsiniz. Ya da buna benzer farklı bir eklenti falan kullanıyorsanız yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. En azından bir bilgimiz olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.